Metil testosteron, testosteron eksikliği olan erkekleri tedavi etmek için kullanılan bir anabolik steroid hormondur arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bir de şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edip gün içinde yaptığım ister hikaye isterse Reels'lar olsun birçok bilgi dolu paylaşımı da kaçırmayın diyorum. Metil testosteron aslında tıpta kullanılan bir anabolik androjenik steroiddir. Antrenman sırasında kas kütlesinde artış ve performans artışı içeren hızlı etkisi nedeniyle vücut geliştirme sahnesinde ve ağırlık antrenmanları yapan kişiler tarafından çok iyi bilinen bir ilaçtır bu. Metil testosteron tıpkı metendianon yani dianabol, metelonon asetat, oksandrolon yani anavar, oksimeteron yani andronol ya da stanozolol yani winstrol gibi tablet veya testosteron undekionat yani andriol gibi oral kullanım için tasarlanmış ve enjeksiyon amaçlı olmayan aktif bir bileşendir. Bu videomda size basit ve kapsamlı bir şekilde bu etken maddeyi açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi öncesinde maddeler halinde sizleri bu videoda neler bekliyor bir bakalım. Metil testosteron nedir ve bu etken madde neler yapabilir? Bu etken madde nasıl çalışır ve bu steroidin ne gibi yan etkileri vardır? Metil testosteron nasıl kullanılır? Bu etken madde yasal mı? Ve videonun en sonunda yine sizin işinize yarayacak 2 kür örneği vereceğim arkadaşlar. Her videomda yaptığım gibi bu videoda da bir uyarı yapmadan olmaz. Bu video yalnızca metil testosteron gibi anabolik androjenik steroidler hakkında sizi bilgilendirmeye amaçlamaktadır. Çünkü bu maddelerin ticareti, satın alınması ve kullanımı birçok ülkede yasaklıdır. Benim amacım burada sizlere bilgi vermek arkadaşlar. Tüketimi teşvik etmiyor veya sizleri bu ilaçlara yönlendirmiyorum. Hadi ilk maddemize geçelim. Metil testosteron nedir? Adından da anlaşılacağı gibi oral metil testosteron erkek cinsiyet hormonu testosteronuna dayalı bir bileşiktir. Buna göre tüketen sporcunun vücudunda erkek cinsel özelliklerinde artışa neden olur. Bununla birlikte ağızdan alındığında metil testosteron tarafından uyarılan kas kütlesindeki artış enjekte edilebilir bir seks hormonundan daha azdır. Sporcuların gücünü ve performansını arttırmak için yarışmalardan hemen önce veya daha uzun bir süre boyunca kas kazanımı için bir rejim olarak kullanılır. Tabi burada rejimden kastım kür arkadaşlar. Peki metil testosteron steroidi neler yapabilir? Bir de ona bakalım. Avantajlarına ek olarak aktif madde metil testosteronda çeşitli yan etkilere sahiptir arkadaşlar. Diğer steroidler gibi aktif bileşende vücudun hormon dengesi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve bu nedenle her zaman profesyonel ve sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Sporcunun sağlığı ve refahı her zaman en yüksek önceliğe sahiptir ve bu nedenle her zaman kontrol altında kullanılmalı ve gelişim gözlemlenmelidir. Bu aktif madde kadınlar için kesinlikle uygun değildir arkadaşlar. Anabolik androjenik steroidler veya diğer anabolik steroidler almak isteyen kadın sporcular diğer müstesarları kullanmalıdır. İstenmeyen yan etkiler ortaya çıkarsa metil testosteronun derhal kesilmesi gerektiği tüm kullanıcılar için geçerlidir arkadaşlar. Prensip olarak kendi bedeniniz onu alırken yakından izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Hadi bir de metil testosteronun etkisine bakalım arkadaşlar. Anabolik androjenik steroidin oral alımı aktif bir maddeyi enjekte etmekte isteksiz olan sporcular için uygundur. Bu preparatı ayrıca bir miktar kas kazanımı ve vücut kütlesinde önemli bir kazanç sağlamak için kullanabilirsiniz. Metil grubu testosteronu sporcunun karaciğerindeki bozulmadan koruyarak tam etkisini geliştirmesini sağlar. Metil testosteron ayrıca alımdan kısa bir süre sonra güçte dikkate değer bir artışa neden olur ve bu da geliştirilmiş antrenman performansına yansıyabilir. Bu nedenle bazı sporcular önemli bir antrenmandan hemen önce kullanırlar bu ilacı. Şimdi sizlere oral metil testosteronun sizin için tüm etkilerini maddeler halinde özetleyeyim arkadaşlar. Rahat oral alım, karaciğerde parçalanmaması, aldıktan hemen sonra güçte önemli bir artış, hızlı etki başlangıcı, kas kazanımını teşvik etmesi, hızlandırılmış kas yapımı, diyette kas kaybına karşı koruma etkisi yani antikatabolik etkisi, iştahı uyarması,
toplu kazancı teşvik etmesi, maksimum anabolik etki, yağ kaybını arttırması, geliştirilmiş oksijen kaynağı, daha iyi bir ruh hali, östrojene dönüşmemesi, su tutmasının olmaması, sert, dolgun ve iyi tanımlanmış kas kütlesini kazandırması, daha fazla antrenman isteği ya da antrenmanda saldırganlık, daha yüksek dayanıklılık. Arkadaşlar tabii bugün bu güzellikleri saydıktan sonra bir de metil testosteronun yan etkilerine bakalım. Onlar da çok önemli tabii ki. Metil testosteron düşük etkisi ve birçok yan etkisi nedeniyle günümüzde nadiren kullanılmaktadır arkadaşlar. Diğer testosteron formlarından daha düşük kas geliştirme etkisine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek seviyelerde östradiyole dönüşebilir arkadaşlar. Bu şekilde madde östrojene bağlı yan etki riskini de taşır tabii ki. Bunlar kitle kazancının bir kısmını oluşturan erkek meme büyümesi yani jinekomasti ve su ve yağ tutulmasını içerir. Vücut suyu yoluyla istenmeyen kilo alımın bitiminden sonra hızla ortadan kaldırılır. Ayrıca yağlı cilt, başta saç dökülmesi ve vücut kıllarının büyümesi gibi androjenik yan etkilerin görülme olasılığı da vardır tabii ki. Madde karaciğere zarar verebilir ve depresyon ve saldırganlık gibi psikolojik etkileri de olabilir. Ek olarak anabolik androjenik steroid de tüketicinin gücünü etkiler arkadaşlar. Aktif madde vücudun kendi testosteron üretimini baskıladığı için burada ereksiyon olma yeteneği bozulabilir. Kardiyovasküler sorunları veya diğer fiziksel kısıtlamaları olan kişiler steroidler ve diğer sert müstesarları almaktan kaçınmalıdırlar arkadaşlar. Son olarak metil testosteron almak kan kolesterol düzeylerinde bozulmaya yol açabilir arkadaşlar. Anabolik androjenik steroid ile tedavi sırasında ya da kür sırasında ve sonrasında normal hormon dengesine dönmek için vücut kesinlikle desteklenmelidir. Bu yüzden sizlere hem kürleriniz sırasında hem de kür sonrasında destek almanızı mutlaka öneririm arkadaşlar. Metil testosteronun uygulanmasına bakacak olursak, dilin altında kolayca eriyebilen tabletlerle hızlı bir etki elde etmek, kendinizi bir antrenmana zorlamak için bazen yapacağınız antrenmandan yaklaşık 1 saat önce 25 mg oral steroid alabilirsiniz arkadaşlar. Bir kas geliştirme küründe alınan steroid miktarı tipik olarak günde yaklaşık 40 ila 50 mg'dır. Steroidin yarı ömrü sadece 6 ila 8 saat olduğundan bu alım gün boyunca kademeli olarak yapılmalıdır arkadaşlar. Tabii ki alımın tam miktarı ve süresi her zaman bireysel sporcunun vücuduna bir hedeflerine bağlıdır. Metil testosteron gibi hormonların temini her durumda vücuda yoğun bir müdahaledir arkadaşlar. İyi ve güvenli bir etki elde etmek için sporcunun her zaman sorumlu ve profesyonelce hareket etmesi gerektiği açıktır. Kürlerin sonunda ister enjeksiyon, isterse oral formda alınan etken maddelerin kesilmesinden sonra ekstrojen testosteron temini sırasında vücudun bu hormonun kendi üretimini azaldığından yoğun bir döngü sonrası tedavi uygulanmalıdır arkadaşlar. Bu nedenle uzun vadeli zorlukları riske atmamak ve kısa sürenin etkilerinden yararlanmaya devam etmek için endokrin sistem normal işlevini sürdürmek için desteklenmelidir. Kür sırasında karaciğeri ve tüm organizmayı desteklemek için kür içi destek tavsiye ederim sizlere arkadaşlar. Peki metil testosteron yasal mı? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Aslında hukuken bağlayıcı bir açıklama yapamam ve aslında yapmamalıyım da. Ancak anabolik steroidler ve diğer maddelerin satın almadan ve tüketmeden önce lütfen ülkenizdeki ilgili yasal durumlar hakkında daima bilgi edinin arkadaşlar. Metil testosteron bir anabolik androjenik steroid olarak yarışmalarda izin verilmez arkadaşlar. Ticaret, satın alma ve kullanım da sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu yüzden lütfen önceden neye izin verildiğini ve nasıl olduğunu öğrenin arkadaşlar. Vücudun kendi steroid hormonu testosteronu içeren sentetik olarak üretilmiş anabolik steroidler dopingle mücadele yasasının yani anti-dopingin 2. bölüm 1. paragrafına göre 1984'ten beri yasaklanmıştır. Bu nedenle anabolik steroidlerin üretilmesine, ticaretine, satılmasına veya el değiştirilmesine izin verilmez. Anabolik steroidlerde ilaç yasasının yani AMG 6A maddesi kapsamına girer ve bu nedenle yalnızca reçeteyle alınabilir. Evet, işte yine bir videonun sonu. Her ne kadar daha önce de bahsettiğim gibi bu etken maddenin Türkiye'de ve dünyada artık çok az kullanılan bir etken madde olsa da hem bana gelen mesajlarda hocam
testosteronun oral formu var mı sende diye bazı mesajlar geliyor. Ya da hocam iğneden korkuyorum, oral formunu bulamayız mı gibi soruları yanıtlamak hem de diğer anabolik androjenik steroidler bilgimize bilgi katmak için bu videoyu sizlerin seyrine sundum arkadaşlar. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Arkadaşlar videomu bitirmeden önce hemen küçük bir hatırlatma. Videonun biraz daha ilerleyen kısımlarında sizler için 2 tane kür örneği paylaştım. Onları da kaçırmayın. Başka bir hatırlatma, hiçbir yerde ama gerçekten hiçbir yerde göremeyeceğiniz gerçekten bilgi dolu videolar sadece bu kanalda. Ben sizin yerinizde olsam hemen kanala abone olur ve bildirimleri açardım ki hiçbir videoyu kaçırmayayım arkadaşlar. Benden bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bay bay.